Bu bir savaş hikayesi değil. Bu, insanlığın nasıl canavara dönüşebileceğinin hikayesi. 1940'larda Japon ordusuna bağlı gizli bir birim. Duvarları örümcek ağı gibi damar izleriyle kaplı soğuk bir laboratuvar ve içeride canlı canlı kesilen bir insanın yankılanan çığlıkları. Hiçbir anestezi yok. Hiçbir merhamet yok. Sadece canlı bedenler ve onları parçalayan neşterler var. Mahkumların gözleri patlayana kadar basınç odalarına sokulduğu, kol ve bacakların buz gibi havada donana kadar dışarıda bekletildiği, sonra o donmuş uzuvlara sopa ile vurulup çıkan tahtamsı sesle hazır işareti alındığı bir yer düşünün. İşte burası bilim adına inşa edilmiş bir mezbahaydı. Hamile bırakılan kadınlar, frengi ile enfekte edilen çocuklar, veba taşıyan pirelerin silah haline getirildiği bir ölüm fabrikası ve bu deneyleri yapanlar. Sıradan doktorlardı. Gözlerinin içine bakınca bir cani değil, bir bilim insanı görürdünüz. İşte en korkuncu da bu. Burası tarih kitaplarında bile az anlatılan bir yer. Çünkü burada anlatılanlar insan aklının kaldırabileceği şeyler değil. Hazırsan cehenneme hoş geldin. Savaş zaten başlı başına korkunçtur. Ama bazı olaylar vardır ki insan aklının alamayacağı kadar karanlıktır. Bu bölümde 2. Dünya Savaşı sırasında Japon İmparatorluk Ordusu'nun kurduğu ve insanlık tarihinin en vahşi deneylerine imza atan bir birimden bahsedeceğiz. Birim 731. Birim 731, biyolojik ve kimyasal silahlar geliştirmek amacıyla kurulmuştu ve bu silahlar insanlar üzerinde deneniyordu. Çin'in Harbin bölgesindeki üssünde yaklaşık 3000 mahkum üzerinde deneyler yapıldı. Bu kişiler arasında kadınlar, erkekler ve çocuklar vardı. Çoğu Çinliydi ancak Sovyetler Birliği, Kore, Moğolistan ve bazı müttefik ülkelerden gelen kişiler de bulunuyordu. Japon hükümeti tarafından cömertçe finanse edilen bu birim 1945'e kadar faaliyet gösterdi. Deneyler akıl almaz boyutlardaydı. Soğukla ilgili deneylerde mahkumlar dondurucu kış koşullarında dışarı çıkarılıyor, uzuvları donana kadar bekletiliyordu. Donma gerçekleştiğinde doktorlar bu uzuvları farklı yöntemlerle çözmeye çalışıyordu. Bazen sıcak su dökülüyor, bazen kendi haline bırakılıyor, bazen de 50 dereceye kadar ısıtılmış suyla müdahale ediliyordu. Japon doktorlar askerlerin savaşta yaşayabileceği koşulları anlamak istiyorlardı. Bu yüzden sınırları zorluyorlardı. Ancak bununla da yetinmediler. Viviseksiyon adı verilen uygulamayla canlı insanları ameliyat ettiler. Bazı deneklere bilerek hastalık bulaştırıldı. Sonra hiçbir anestezi uygulanmadan bu insanların vücutları canlı canlı açıldı. Amaç hastalığın organlara ne şekilde yayıldığını incelemekti. Bu kişilere maruta yani kütük adı veriliyordu. Bir Japon cerrah ilk deneyini şöyle anlatıyor. Göğsünden karnına kadar kestim, çığlıklar attı. Yüzü acıdan şekilden şekile girdi. Sonunda sustu. Bu benim ilk deneyimdi. Birim 730, bir sadece laboratuvarla sınırlı kalmadı. Bulaşıcı hastalıklar köylere yayılıyor, kolera ve şarbon gibi patojenler küçük yerleşim yerlerine bırakılarak etkileri gözlemleniyordu. Bu testlerin bazıları başarılı olunca, Japonlar bu hastalıkları balon bombalarıyla ABD'ye ulaştırmaya çalıştı. 200 kadar balon gönderildi. Bu girişim büyük ölçüde başarısız oldu, yalnızca 7 kişinin ölümüne neden oldu. Ayrıca kamikaze pilotları aracılığıyla veba bulaşmış pireleri San Diego'ya bırakma planları da yapıldı. Silah testleri de mahkumlar üzerinde yapılıyordu. Açık alanlara çıkarılan esirler kazıklara bağlanıyor, üzerlerine gerçek silahlarla ateş açılıyor veya el bombaları atılıyordu. Sonrasında cesetler incelenerek silahların etkileri analiz ediliyordu.
Zehirli gazlar ve alev makineleri de bu testlerin bir parçasıydı. Basınç odası deneylerinde ise mahkumlar yüksek basınç altında tutuluyor, gözleri fırlayana kadar bekletiliyorlardı. Bazıları ölümcül hızlarla döndürülerek merkez kaç kuvveti üzerine testler yapılıyordu. Birim 731'de yapılan bazı diğer deneylerse şöyleydi. İnsanlara hayvan kanı enjekte edildi. Deniz suyu damar yoluyla verildi. Bazı insanlar canlı canlı yakıldı. Kadın esirler zorla hamile bırakıldı. Amaç hastalıkların fetüse geçip geçmediğini ve anne organlarına ne tür zararlar verdiğini incelemekti. Çocuklara da hastalık bulaştırıldı. Hepsi daha sonra viviseksiyonla incelendi. Mahkumlar bazen cinsel ilişkiye zorlanarak frengi gibi hastalıkların bulaştırılması sağlandı. Reddedenler ise infaz edildi. Savaş sona erdiğinde birim 731'in varlığı uzun süre inkar edildi. Ancak zamanla tanıkların ifadeleri ve bazı belgeler bu vahşeti ortaya çıkardı. 2018 yılında Japonya ulusal arşivlerinde bulunan belgelerin bir kısmını kamuoyuna açtı. Bu belgelere kadar bilinenler büyük ölçüde tanıklıklara dayanıyordu. Savaş sonrasında ABD ordusu birim 731'in tüm deney kayıtlarını talep etti. Karşılığında ise bu deneyleri yapan Japon doktorlara dokunulmayacağı sözünü verdi. Çünkü bu bilgiler Sovyetlerin eline geçsin istemiyorlardı. Yıllar sonra kampta görev yapmış bir kişi şöyle dedi. Birim 731 hakkında düşünmek istemiyorum. Savaştan bu yana 50 yıl geçti. Lütfen sessiz kalmama izin verin. Böyle bir şey bir daha yaşanabilir mi? İnsanlar başka insanlara bunları nasıl yapabiliyor? Bu tür hikayeler hoşuna gidiyorsa ve devamının gelmesini istiyorsan bana destek olmak için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutma.